Merhaba arkadaşlar. Yeni evimize taşındık. Aslında çok uzağa taşınmadık. Bir üst kattan aşağıya geldik. Evet, burası daha güzeldi. Evet, burası daha güzel. Neslihan, sen burayı daha çok mu sevdin? Evet, çok sevdim, çok. Şimdi Neslihan'ın odası için yeni bir balon avize yapalım dedik. Renkli bir şey olsun dedik. Değil mi? Babacığım, evet, benim bana çok yakışacak. Evet, çok yakışacak. Renkli bir balon avize yapalım dedik ama önceki yaptıklarımızdan biraz daha farklı olsun istedik. Babacığım, hadi başlayalım. Tamam, bir anlatalım, malzemeleri anlatalım, sonra başlarız. Şöyle duyulardan kullanıyorum, kablolu duyulardan kullanıyorum. Şöyle bileziği olan Babacığım, duyulardan doğru mu kullanıyorum. sordum, yanlış mı sordum? Doğru sordu. Evet. Arkasında lastik olan balonlar oluyor. Babacığım, Şöyle pat 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 diye oynanan balonlar. Bu balonlar genelde büyük oluyor. Kurutma aşamasında balonun patlaması söz konusu olabilir. O yüzden o riski azaltmak için yani bu balonları kullanabilirsiniz. Çok aşırı gergin yanmayın yani. alamam. Ya, patladı mı bakayım? Babacığım, bence benimki daha güzel, seninki değil. Babacığım, yeter, yeter, yeter. Yeter değil mi? Evet babacığım. Şöyle bir yumak için yaklaşık 4 kaşık tutkal yeterli geliyor. Ama ben bunun hepsini kullanmayacağım için şöyle 3 kaşık kullanacağım. Yarım çay bardağı su. Suyu çok kullanırsanız çok akma yapar ve etrafı kirletebilirsiniz. O yüzden suyu biraz az kullanmaya çalışın. Arkadaşlar şöyle bir teknik uygulayabilirsiniz. Bir tane boş kova, ipimizi tutkallı suyumuza batırıyorum. Şöyle tutkalı yediriyorum biraz ipe. Bu yumağımızı şöyle boş bir kovanın içine koyuyorum. Kovayı da alt tarafa bırakıyorum. İpimizi dolamaya başlıyorum. Bir miktar sardıktan sonra yine şu bileziğimiz vardı. Duyun üstünde takılı olan o bileziğimizi şu iplerin üstüne bırakıyorum ve o bileziğin şu kenarlarından ipi dolamaya devam ediyorum. Yani oraya montelemiş oluyoruz.
miktarı biraz azalmaya başladı. O yüzden biraz daha tutarlı suyumuza bastırıyorum. Bu şekilde yapınca hiç yumağımız dolaşmıyor ve çok kolay şekilde çalışmayı yapabiliyoruz. Çok aşırı sıcakta bırakırsanız, yani güneşte geçerli, balonun içindeki hava genleştiği için balonun patlama riski var. O yüzden ağır ağır ılık bir ortamda kurutabilirsiniz. Sesleri duyuyorsunuz. Kuruduğunu bu seslerden anlayabilirsiniz. Şimdi balonumuzu içinden çıkaracağız. Balonu çıkarmak için şu boşluklardan kalemin tersiyle bastırabilirsiniz. Yani böylece balonu ipten ayırmış oluyoruz. Şöyle çıtır çıtır sesler gelecek bastırdığınızda. Gördüğünüz gibi bu şekilde birinci seçeneğimiz oluyor. Bu şekilde yaptığımızda da şöyle bir sonuç elde ediyoruz. Aa, evet oldu, tamam. Şimdi ellerini yıka, hadi git de. Aferin Esra. Arkadaşlar bir günde küçük toplar bir günde kurudu. Şimdi o küçük topları çıkaracağız ve çalışmamız bitmiş olacak. Evet, patladı. Bizim içinden ses çıkıyor. Evet. Açıyorum. Bak şunu da patlatayım. Şunu da.
Neslihan, lambanı beğendin mi? Tabii ki babacığım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum ben. O zaman hadi bay bay de. Bay bay yap. Ay